Değerli izleyenler, şarkıcı Güllü cinayeti Allah söyletiyor belki de. Şarkıcı Güllü'nün vefatından sonra ilginç gelişmeler devam ediyor. Bu sabah, programın ismi de bu sabah, televizyonda izlediğim programda gazeteci Sevilay Yılman başından beri bu Güllü olayını araştıran bir meslektaşım kendisi. Çok ilginç tespitlerde bulundu ve çok ilginç iddialarda bulundu kendisi. Ben de sizlere bunu anlatmak istedim. Bu canlı yayını açıp sizlerle bunu konuşmak istedim ve sizlerin de fikirlerinizi duymak istiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Gazeteci Sevilay Yılman'ın televizyonda bu sabah programda söyledikleriyle ilgili olarak sizin fikrinizi de almak istiyorum. Bana çok ilginç geldi söyledikleri. Şimdi anlatacağım. Sevilay Yılmaz dediğim gibi başından beri şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili gizemi çözmeye çalışıyor. Tanıklarla konuşuyor. Olay yerine de gitti ilk başta birkaç kere. Ve savcının da neler yaptığını takip ediyor. Mesela savcıyla ilgili bugün söyledikleri ilginç bilgiler var. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı, Yalova'nın Cumhuriyet Başsavcısı için bugün dedi Sevilay Yılman TÜBİTAK'la toplantıya gitti. Randevuleşmiş bugün için dedi. Sayın Başsavcı, biliyorsunuz bir kadın başsavcı Yalova'da görevli ve TÜBİTAK'taki bu konuyu takip edenlerle bilirkişi TÜBİTAK uzman Güllü'nün evindeki kamera kayıtları ve ses üzerine inceleme yapıyor. Duygu Hanım Gebze'ye, TÜBİTAK merkezine bugün gidiyor ve TÜBİTAK'ta o ses çözümlemesini yapan ekiple toplantıya katılacak dedi Sevilay Yılman. Ekip neler yapmış şu aşamaya kadar, neleri incelemiş, elde ne var ne yok, Sayın Savcı onlardan ne istiyor, neye dikkat çekilmesini istiyor. Bu kapsamda TÜBİTAK'ta toplantı yapacak Sayın Savcı dedi. Bu önemli bir gelişme tabii. Sayın Savcının da, Başsavcının da, Yalova Cumhuriyet Başsavcısının da, Duygu Hanım'ın da Güllü'nün vefatıyla ilgili ne kadar çok alakalı olduğunu, konuyu nasıl yakından takip ettiğini gösteriyor. Elbette bu dosyanın bir savcısı var ama Sayın Cumhuriyet Başsavcısı da konuyla yakından ilgileniyor. Çünkü tüm Türkiye'nin incelediği, izlediği, haber almak istediği, gün be gün sosyal medyada insanların bu konudaki yeni gelişmeleri takip ettiği, hem sosyal medyada hem ulusal medyada, televizyonlarda, bizim yayınlarımızda insanlar sürekli olarak soruyorlar. Güllü'nün cinayeti, bakın Allah söyletiyor, ikinci kere cinayet dedim. Güllü'nün olayı hakkında yeni bir gelişme var mı diyen kutum sizlerden gelen mesajlarla, sorularla dolu arkadaşlar. Ve Sevilay Yılman'ın bu programda söyledikleri bana enteresan geldi. Bazı ilginç şeyler söyledi. Onları sizlerle de paylaşmak, sizlerin de fikrinizi almak istiyorum. Güllü düştükten sonra ilginç bir gelişme. Bunu Sevilay Yılman'ı Yalova Devlet Hastanesi'nden arayan bir çalışan bayan, Sevilay Yılman gazeteci, ona söylüyor. Biliyorsunuz Güllü vefat ettikten sonra cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılıyor. Ve orada görevli bir bayan Sevilay Yılman'ı arıyor, gazeteci Sevilay Yılman'ı önceki gün arıyor. Ve diyor ki Sevilay Hanım diyor, ben dikkat ettim Güllü'nün evindeki olay sırasındaki videolara diyor, merdivenlerden inerken diyor, kızının Tuğya'nın üzerinde pijama vardı diyor. Aşağıya inerken annesi düştüğü zaman. Zaten annesi düşmeden evvel de evde salonda oynarlarken görüntülerde Tuğya'nın üzerinde bir beyaz tişört var. Altında da yeşilimsi bir pijama var. Merdivenlerden de aşağı pijamayla iniyor. O yeşil pijamayla. Ama diyor annesi morga getirildikten sonra Tuğyan morga bir elbiseyle geldi diyor.
Ve gazeteci Sevilay Yılmaz da soruyor. Ya diyor, annesi ölmüş bir insan diyor. Elbise değiştirmeyi, üzerindeki kıyafeti değiştirmeyi düşünür mü diyor. Annesi ölmüş, aşağıya onun yanına pijamayla inmiş düştüğü yere. Sonra ambulans geliyor, annesinin cenazesini alıyor ve hastaneye, morga götürüyor. Sevilay Tuğyan, kızı Tuğyan onlarla beraber gitmiyor, annesiyle beraber gitmiyor hastaneye. Çıkıyor eve, pijamasını çıkarıyor, elbise giyiyor. Öyle hastaneye gidiyor. Bunu diyor normal olarak hiç kimse yapmaz diyor. Siz yapar mısınız diyor. Soruyor gazeteci Sevilay Hanım. Kameramana soruyor, kendisine soru soran programın sunucusuna soruyor, moderatörüne soruyor. Daha evvel program için hazırlanırken makyaj odasındaki herkese sormuş. Hiç kimse, ben de şahsen Allah korusun öyle bir şey olay yaşasam aklıma eve gidip de kıyafet değiştirip de hastaneye öyle gitmek hiçbir zaman gelmez. O olayın şokuyla, yoğunluğuyla, üzüntüsüyle, acısıyla kim düşünür ya altında pijama mı var, eşofman mı var, bluejean mi var, takım elbise mi var? Kim düşünür bunu Allah aşkına ya? Yani burada bir gariplik var. Kızı Tuğya'nın burada hakikaten kıyafetini değiştirmesini bir garip olarak değerlendiriyor. Ve e, 1 saat kalıyor. Bu arada kızı oğlu Tuğberk geliyor camı kırıyor ya, camı kırıyor ve evde altını ve kasayı, annesinin kasasını, altınlarını, işte ne varsa, ne kadar para varsa hepsini alıp gidiyor ya kasadan. Ve evde 1 saat kalıyor Tuğberk. Oğlu evde 1 saat kalıyor. O 1 saat kaldığı zaman evde neler yaptı? Evde neler yaptı? Ortalığı toparladı bence diyor. Buna polis niye izin veriyor diye. Eve bir başkasının girmesini, olay yerine, oradaki delilleri kaybetmesine, yok etmesine niye izin veriyor polis diye soruyor Sevilay Yılmaz. Bana göre diyor Sevilay Yılmaz, velev ki diyor kendi düştü diyor Güllü için. Şöyle mi uçtu? Bu kadın Hazarfen Çelebi gibi kanat taktı da şöyle mi uçtu diyor. Bu kadın düşerken bir yere çarpmaz mı? Kendiliğinden düştüğünü varsayıyorum diyor. Düşerken bir yere çarpmaz mı? Bir yere çarpar, ayağı bir yere gider, bir şey olmak zorunda. Zaten ben diyor düştüğüne inanmıyorum diyor. Bütün Türkiye, çoğu insan inanmıyor. Sevilay Yılmaz gazeteci. Zaten ben düştüğüne inanmıyorum. Kendiliğinden düşen insan düşerken istem dışı sağa solu illaki bir yerleri tutar. Böyle bir şey yok diyor. Tuğya'nın komodinin üzerindeki kozmetik eşyaları da diyor olay sonrası diyor olduğu yerde duruyor diyor. İnsan oralara düşerken diyor çarpmaz mı diyor. Hiçbir şey kıpırdamamış yerinden diyor. Yani kadın oradan düşmüş aşağıya, düşerken tutunmaya çalışır, çarpar bir şeyleri devirir odanın içindeki değil mi? Ayağıyla, vücuduyla, elleriyle, kollarıyla tutunmaya çalışır. Komedi diyor, o camın kenarında hemen yatağın başucu komedi diyor, komedi üzerindeki kozmetik eşyaları duruyor diyor. Belli ki diyor, oğlu diyor Tuğberk eve girdikten sonra diyor ortalığı toparlamış diyor. Bu ne anlama geliyor? E, Hiçbir şey yerinden kaybolmamış diyor. Bu ne anlama geliyor diyor. E, Tuttular attılar diyor. Güllü'yü tuttular attılar. Aşağıya tuttular attılar. Ya da Yaz gitti orayı değiştirdi diyor. E, Güllü'yü tutup aşağıya attılar. Yani hiçbir şekilde kıpırdamasına müsaade etmeden aşağıya attılar anlamında söylüyor. Ve diyor ki bana göre onların hepsi şüpheli diyor. O evde kim varsa, kim yaşıyorsa hepsi şüpheli diyor. Her şeyden önce o WhatsApp yazışmaları Ferdi Bey'in Savcı Bey'e teslim ettiği Bircan isimli o kadına gönderilen bu WhatsApp yazışmalarından sonra bunların hepsi gözaltına alınmalıydı. Bunlar kaçabilirler diyor. Evet, şimdi Tuğya'nın kızı Tuğya'nın aleyhinde bu kadar çok şüphe varken, bu kadar insan kızı atmıştır diye savcıya gidip ifade vermişken neden hala kızı gözaltına alınmıyor? Güllü düştükten sonra bu kadar süre geçti. Neden savcı hala Sayın Başsavcı kızını gözaltına almadan bu soruşturmayı yürütüyor? Çünkü diyor ki burada gazeteci olayı başından beri takip eden onlar kaçabilirler diyor. Bunlar şüpheliler diyor. Bunlar kendilerini yok edebilirler diyor.
Bu çok çarpıcı bir iddia ama insanlar da böyle düşünüyor. Kaçabilirler diyor. Zaten Tuğyan bir söyleşinde, bir konuşmasında ben isteseydim kaçardım. Ben isteseydim annemi öldürmüş olsaydım, ben annemi öldürmedim, öldürmüş olsaydım kaçardım. Benim o imkanım var diye bir söz söylemişti. Dolayısıyla kendisinden çok emin olduğu için bir de kaçmak çok maddi açıdan çok kolay değil yani. Çok büyük bir paran olması lazım. Öyle 1-2 milyonla da olacak işler değil. Gittiğin yerde refah içinde yaşayabilmek için, gittiğin yerde bir başka ülkede seni böyle kolay kolay dilediğin gibi yaşatmazlar. Hemen gelir zaten sen karanlık insanlarla görüşen bir kişisin. Orada da karanlık insanlar seni bulur, senin üstüne çökerler ve senden faydalanmaya, her türlü faydalanmaya çalışırlar. Kolay değil. Orada sana bakacak, seni kollayacak. Gittiğin yerde kaçarsan, eğer bir suçlu kaçarsa orada onu donatacak, her türlü imkanı kendisine sunacak birilerinin olması lazım. Öyle değil mi? Bu da Tuğyan için çok mümkün bir şey olduğunu zannetmiyorum. Pardon, bir saniyenizi rica edeceğim. Zil çalıyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. Hemen geliyorum. Bir dakika. Bir dakika, hemen geliyorum. Geldim. Buyurun. Olur. Yayındayım. Kapat. Affedersiniz, evde kimse yoktu. Ben açmak zorunda kaldım kapıyı. Evet, yani Tuğyan için hakikaten vakit daralıyor. Çünkü iddialar, onun suçlu olduğu yolundaki iddialar gittikçe çoğalıyor. Ve diyor ki diyor ki gazeteci Sevilay Yılman bu sabah katıldığı programda er ya da geç diyor bunların suçlu olduğu diyor ispat edilecek diyor Sayın Savcı tarafından diyor. Bunun için diyor çok az bir zaman kaldı. İşin finaline doğru yaklaşıyoruz. Zaten Sayın Savcının da bugün TÜBİTAK'a bizzat kendisinin gitmesi, bu toplantıyı yapması, orada ses analizini yapan bilim insanlarından briefing alması bana göre onlardan briefing alması bu konuyla ne kadar ciddi ilgilendiğini ve bu konuda çok hassas olduğunu, ayrıca onun da aynı şekilde bütün Türk halkı gibi bu çocuklardan şüphelendiğini gösteriyor. Bir gazeteci olarak benim yorumum bu şekilde ve gazeteci Sevilay Yılman program biterken, bu sabah programın ismi arkadaşlar, biterken ortada çok ciddi bir cinayet olduğunu benim gibi milyonlar da düşünüyor dedi. Ortada çok ciddi bir cinayet olduğunu. Ee, acaba acaba bu konuyu bu konuyu bu cinayetleri çözmeye çok meraklı olan batıdaki dedektifler, efsane dedektifler. Mesela Agatha Christie'nin aklıma geldi. Yazar, ünlü yazar. Bu cinayet romanları yazarı. E, o yazsaydı nasıl yazardı? Bu Güllü'nün, şarkıcı Güllü'nün hikayesini nasıl yazardı? Şarkıcı Güllü'nün bu yaşadığı, yaşamadığı bütün olaylarla birlikte hayatını kaybediş şekli de filmlere konu olacak kadar ilginç, öyle değil mi? Ancak öncelikle Sayın Savcı'nın bu konudaki son gelişmeye imzasını atmasını beklememiz gerekiyor. Bakalım bu işin finali nasıl olacak? Hep beraber büyük bir merak içindeyiz ama benim de inancım Kasım ayı bitmeden bu konunun aydınlığa kavuşacağı şeklinde. Hatta bir 10 gün sonra, ayın 25'i işte, normal Kasım ayı bitmeden bunun finale kavuşacağı şeklinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de canlı yayınlar bitmez. Saat 19'da günlük magazin konuşacağımız canlı yayın var. Ünlü astrolog İpek Hanım'la, İpek Canbulat'la sizlerin karşısında olacağız. Orada da sürpriz konular olacak. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın.